fuarlarda duyuyoruz. Bunu yapan Türkiye'den mi çıktı? Bunu böyle bastıra bastıra keyifle söylüyoruz. Evet, bunu yazılımı, inovasyonu ve Ar-Ge'si Türkiye'deki mühendis ve ekip tarafından yapıldı diye söylüyoruz. Etrafınızdaki 5 kişi neyse siz osunuz. Eğer ahlaklıysa siz daha ahlaklısınız. Daha akıllıysa siz daha akıllısınız. Çalışkansa daha çalışkansınız. Benim en büyük şansım etrafımdaki 5 kişinin birbirinden keyifli insanların olması aslında. Bize düşen görevde bu projenin hayata geçmesi için tüm zorluklarına göğüs gererek süreci sonlandırmaktı. En önemli konu da ekibin buna inanıyor olması. Konum maddiyatla alakalı değil, bir şeye inanmakla alakalı. Ekibin inanması bu başarı hikayesinde benim hiç alakası yok. Yani ekip bu işe inandığı için aslında bu başarı ortaya çıktı. Plakamız doğal ürünlerden oluşan mineral bir plaka. Çizilmiyor, kırılmıyor. Bu gördüğünüz plakaların altında ocak koyabiliyorsunuz. Burada, şurada, şu alanda dörtlü bir ocak var aslında. 4 dakikada, 4,5 dakikada muhtemelen kaynatıyor. Şu an işte kaynayan kısımda tencereye aldığınızda gördüğünüz gibi el yakmıyor. Ben Recai çok. Amasya Gümüşhacıköy ilçesinde 1983 yılında hayata geldim. Çocukluk yıllarım, gençliğime kadar olan süreçte Amasya'da hayatımı devam ettirdim. Babam bir elektrik mekanik bilgisi çok yüksek bir adam. Çocukluğum tamamen bu elektronik devrelerin içinde geçti. Aslında şu an yaptığım işle bağlantılı bir iş. Emprimeler, devreler, lehim makineleri benim oyuncağımdı aslında. Ya dedem çok zengin olduğu için babam çalışmıyordu. Babam sadece bir makine icat etmiş. O da Türkiye'de ve dünyada ilk bir makine. Hikayeye baktığımda oradaki elektronik cihazlarla bağım ve merakım da aslında biraz oradan da geliyor olabilir. Ardından İstanbul macerası ve tabii Amasya Gümüşhacıköy ilçesinden bir anda böyle Anadolu kasabasından İstanbul'a geçmek biraz bizim için zor oldu. Hayatımda asıl kırılma noktası askerlik oldu. Çünkü askerliği işte jandarma komando olarak eğitimlerini aldıktan sonra doğuda görev yerime geçtim. Tabii sonra gündelik hayattaki suni problemlerin aslında çok yapay olduğunu anlamış oldum. Çünkü orada çok uzun süreli intikaller, yürüyüşler, kış şartları ve belli güvenlik tehditlerinden kaynaklı özellikle vücudumla alakalı, yani insan vücudunun ne yapabileceğiyle alakalı böyle deneyimleme fırsatım oldu aslında. Çünkü tekrar normal hayata döndüğümde her şey o kadar pratik ve kolaydı ki benim için. Bunu o anda hissediyorsunuz zaten. Döndüğümde tabii ilk önce profesyonel iş hayatına başladım. Büyük bir inşaat firmasında proje ekibinde görev aldım. Çizim yeteneğimizi çok ilerlettikten sonra İstanbul Şişli'de ilk ofisimizi ortağımla birlikte açtık. Mimarlık ofisi, okul, konut projeleri, hastane ve türevi projelerde keyifle proje çizimleri dönemi başladı. Tabii ekibimizi, kadromuzu büyüttük. Ben bir alanda uzmanlaşmak üzerine ventilated fasat dediğimiz işte havalandırmalı mekanik cephe sistemleriyle alakalı İtalya'da bir süre hem yaşadım hem de orada belli eğitimlerde aldım. Döndüğümde tekrar İstanbul'a bu sefer bu faaliyet konusu üzerine bir şirket açtık. Ve bu sektörde de yani o bahsettiğim sektörde de Türkiye'de ve yurt dışında çok özel projelere imza atma fırsatımız oldu. Sonrasında tabii seramik dünyasıyla yani teknik porselen dediğimiz o dünyayla tanıştık. Çok özel bir kaplama malzemesi. Farklı alanlarda da kullanılıyor. Projenin aslında çıkış şekli de biraz böyle köprüleme yaparsak geçmişe döndüğümüzde o çocukluk yıllarındaki elektronik merakıyla porselenle pişiricinin birleştirme fikri. Bu fikir bundan 4 yıl önce ortaya çıktı teoride ve hemen ardından uzman ekibi Amerika'ya teorik eğitimleri için gönderdik. Orada bir süre kaldıktan sonra Türkiye'ye döndüğünde bu projenin ticari olarak fayda maliyet ilişkisini masaya yatırdığımızda aslında çok büyük bir açığın olduğunu fark ettik. İlk önce üretimiyle alakalı çalışmalar sürdü. Performans, dayanıklılık ve Ar-Ge inovasyon süreçleri başladı. Heyecanla başlayan bu süreçler tabii ki birinci yılında artık realize olmaya başladı. Daha böyle fiziki şartlara oluştu. Hemen bununla ilgili bir üretim tesisi organize ettik. Yine İstanbul'da ayrı bir yatırımla beraber ürünümüzün ana komponenti olan teknik porselenle alakalı bir yatırım hayata geçirdik. Bu ürünü biz bitirdiğimizi düşündüğümüz anda belli yaşlandırma testlerini yapmadan önce kısa bir mutluluk yaşadık. Dedik ki biz bu projeyi bitirdik, harika. Ama üzerindeki işte komponent olan porselenin pişirmeden bir süre sonra kırıldığını, patladığını gördük. Biz çünkü ilk önce elektronik aksamla alakalı bir buluşu hayata geçirmek istiyorduk. Ama mecburen üzerindeki komponentle alakalı da bir Ar-Ge ve inovasyon sürecine girmek zorunda kaldık. Tabii orada çok demoralize olduk. Bu seramikler aslında hani teknik porselen dediğimiz seramikler çok yüksek derecelerde pişiriliyor. Fakat ani ısı geçişlerinde termal şok dediğimiz konuda dayanıksız olduğunu aslında görmüş olduk.
Tabii bir ürünü hayata geçirebilmeniz için, Avrupa'da büyük sertifikalarını, güvenlik sertifikalarını alabilmeniz için tüm komponentlerin, tüm yedek parçalarının güvenlik olarak uyumlu olması gerekiyor. Bu parçayı da 1,5-2 yıllık bir süreçte de kendi başına bir başarı hikayesi olan olması gereken seviyesine de ulaştırdık. Plakamız doğal ürünlerden oluşan mineral bir plaka. Doğadan çıkmıyor ama tüm malzemeleri doğal şekilde üretiliyor. Çizilmiyor, kırılmıyor. Darbe dayanım testlerinde performans testleri çok güzel. İşte bu tencereyi düşürebilirsiniz. Bu konuda darbe dayanımı konusunda çok gerçekten bir mutfak kültüründe ihtiyacı olan bütün performansları karşılıyor aslında. Bu gördüğünüz plakaların altında dilerseniz ikili, dilerseniz dörtlü, altılı ocak koyabiliyorsunuz. Burada, şurada, şu alanda dörtlü bir ocak var aslında. Normalde geleneksel ocaklarda 1 litre suyu 16 dakikada kaynatırken burada 4 dakikada, 4,5 dakikada muhtemelen kaynatıyor. Şu an kaynayan kısımda tencereye aldığınızda gördüğünüz gibi ısı çok küçük minimal değerlerde bir ısıyla aslında karşı karşıya kalıyorsunuz. Ülkedeki en büyük problemlerimiz olan ülkeye katma değer katabilecek projelerin eksikliği. Biz Türkler olarak aslında sosyolojik açıdan hala atın üstünde devam eden, avını vurup parçalayan, yerleşik hayata bence daha henüz geçememiş ama çok inanılmaz dinamik, çözüm odaklı, projeleri çözüm üretebilen bir kafa yapısına da sahibiz. Yani uzun vadeli projeler yapamıyoruz. Bunda da haklı sebepler var Türkiye'de. Biz burada 16-17 kişilik deli ekiple beraber çıktığımız bu yolda bu ürünün her türlü problemi bizim için aslında bir keyfe dönüştü. Onu söyleyebilirim. Zor uzun bir süreç. Matematiği hayatımıza hiç yer edemedik. Bence matematik çok kıymetli bir konu. Yapacağınız matematiğin mutlaka yeri olması gerekiyor. Yine ekipteki arkadaşlarımla hep böyle klişe söyledim. Etrafınızdaki 5 kişi neyse siz olsunuz. Etrafınızdaki 5 kişi eğer ahlaklıysa siz daha ahlaklısınız. Daha akıllıysa siz daha akıllısınız. Çalışkansa daha çalışkansınız. Benim en büyük şansım etrafımdaki 5 kişinin birbirinden keyifli, hatta daha fazlası keyifli insanların olması aslında. Markayı özellikle DXCOOK olmasının sebeplerinden bir tanesi şu. Biz global pazarda, dünyada iş şirici sektöründe işe girecek bir projeyi hayata geçirdik. O yüzden ismin daha global olması için DEX dediğimiz aslında bir tabla, zemin anlamında kullanılıyor. Cook da pişirici. Şu an çok butik seviyede ihracatlarımız başladı. Şu an yoğunluğumuz aslında distribütör ağımızı oluşturmak. Çok ciddi büyük distribütörlük anlaşmaları imzaladık. Ürünün nihai bir şekilde son kullanıcıya ulaşmadan önce kopyalarının ve muadillerinin çok oluşmadan hızlı bir şekilde piyasaya girmesi için hem yurt içinde hem globalde çok büyük anlaşmalar imzaladık. Manisa'da üretim bölümümüz var. İstanbul'da da yine bir fabrikamız mevcut. Biz aslında 4-5 kişilik bir kadroyla ilk fikirde yola çıktık. Tabii inanan arkadaşlarım, bazı pes eden arkadaşlarımız oldu. Sektörün haricinde deli misin? Çok güzel işim var, devam et. Bunlarla zaman kaybetme diyen dostlarımız, arkadaşlarımız da oldu. Bize inanan, hiç en başından beri inanan takım arkadaşlarımız zaten hala buradalar. Evet, bu konuda çok mahalle baskısı dediğimiz o baskıyı böyle bütün iliklerimize kadar işlettiler bize, hissettirdiler de. Seni o nevrotik bir şekilde geri çeken, tedirgin eden insanların sayısı çok fazla. Kazandığım şeyler oldu ama hayatımda kaybettiğim çok şey oldu. Güzel şeyler de kaybettim, bazı güzel şeyler de kaybettim. Güzel bir detayı atladık. Pişman değilim asla. Vazgeçtiğimiz dönemler oldu. Net söyleyeyim, bunu itiraf edeceğim. Yani vazgeçtiğimiz değil de projeyi rafa değil böyle biraz ölü hücre gibi davrandığımız dönemler oldu. 1,5 ay ona küstük. Arkamızı döndük. Ama sonra tekrar o yürüyüşler, düşünce, o projenin tekrar demlenmesi, tekrar geri döndük projeye. Yarın bir aşk hikayesi olsun istemedik. Çünkü hep aklımızda kalacaktı. Yani 50 yaşına ya da 70 yaşıma geldiğimde sallanan bir sandalyede, koltukta keşke bunu yapmasaydım ya da yapsaydım cümlesini kurmamak için bize düşen görevde bu projenin hayata geçmesi için tüm zorluklara, problemlere göğüs gererek süreci sonlandırmaktı. Ve en önemli konu da ekibin buna inanıyor olması. Çünkü bunu gerçekten tüm samimiyetimle söyleyebilirim. Konum maddiyatla alakalı değil. Bir şeye inanmakla alakalı. Ekibin inanması bu başarı hikayesinde benimle hiç alakası yok. Yani ekip bu işe inandığı için aslında bu başarı ortaya çıktı.
Toplamda fabrika konusunda diğer tüm yapıya da baktığınızda 170'e yakın beyaz yaka haricindeki çalışan sayımızda. Şu an herhangi bir yatırım almadık. Sadece yatırımcılar için bir business plan aslında hayata geçirdik ve siparişler, talepler, bayilik anlaşmaları bitti. Finlandiya'dan Norveç'ine, Amerika'sına kadar insanlara dokunacak ve bunun Türkiye'den çıktığının bilinmesi bizi çok mutlu ediyor. Çünkü fuarlarda bunu duyuyoruz. Yani bunu yapan Türkiye'den mi çıktı? Bunu böyle bastıra bastıra keyifle söylüyoruz. Evet, bunu yazılımı, birçok inovasyon ve Ar-Ge'si Türkiye'deki mühendis ve ekip tarafından yapıldı diye söylüyoruz. Projeyle alakalı henüz daha başındayız. Bizim aslında kutusunu açacağımız 4-5 yeni projemiz mevcut. Ve bunlar da yine bu projeyi aratmayan, hatta burada yakaladığımız finansal bir güçle çok daha büyük yatırım ve inovasyonları yapacağımız projelerimiz var. Ekiple beraber biz kısa, orta ve uzun vade planlarımızı yaptık. Projelerimizden bir tanesi de o da yakın zamanda zaten raftaki yerini alacak.